Merhaba yaylar, 2026 yılı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sizin için bu yıl dönüşüm, fırsat ve genişleme yılı olabilir. Sevgili yaylar, 2026 yılı sizin için dönüşüm, fırsatlar ve kişisel gelişim temalarını öne çıkaracak bir yıl olacak. Gökyüzü size diyor ki, zihninizi ve vizyonunuzu genişletin, eski kalıplardan özgürleşin ve hem içsel hem dışsal alanlarda fırsatları değerlendirin. Bu yıl hem iş hem özel yaşam hem de ruhsal farkındalık alanında önemli değişimler yaşayacaksınız. Plüto 2026 boyunca Kova burcunda sizin 3. evinizde, yani iletişim, kardeşler, kısa yolculuklar ve zihinsel süreçler alanında ilerliyor. Bu transit zihinsel dönüşüm ve iletişim alışkanlıklarınızda köklü değişiklikler getiriyor. Nisan'la Eylül arasında Plüto retromuz var. Eski iletişim kalıplarını, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili meseleleri tekrar gündeme getirebilir. Her yüzleşme sizi daha bilinçli ve etkili bir iletişimci yapacak. Satürn ise 2026'ya Balık burcunda giriyor. 4. evinizde ev ve aile sorumlulukları alanında etkili oluyor. 14 Şubat'tan itibaren Koç burcuna geçecek ve yaratıcılık, aşk ve çocuklar, hobiler alanınıza kayacak. 21 Şubat'ta Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşum yapıyorlar. Bu kavuşum yaratıcı projeler ve ilişkilerde sorumluluk ile ilhamı birleştirmenizi sağlayacak. 17 Temmuz'la 2 Aralık arasında Satürn retrosu var. Aile ve kişisel yaşamda dengeyi yeniden kurmanız için fırsat sunuyor olacak. Uranüs 2026 başında Boğa burcunda retro, 6. evinizde, yani günlük işler, sağlık ve iş ortamı alanında hareket ediyor. 16 Ocak'ta retro sona eriyor. 25 Nisan'da da İkizler burcuna geçerek 7. evinize kayıyor. Bu transit ortaklıklar ve evlilik alanında beklenmedik değişiklikler ve fırsatlar sunuyor. Günlük iş ve sağlık alanında da yenilikler, özgürlük ve esneklik getirecek. Jüpiter ise 2026'ya Yengeç burcunda retro olarak başlıyor. 8. evinizde ortak kaynaklar, miras ve dönüşüm alanında etkili oluyor. 6 Mart'ta ileri harekete geçecek ve bu alandaki fırsatlar tekrar daha etkili olacak. 1 Temmuz'da Jüpiter Aslan burcuna geçecek. 9. evinize, yani yüksek eğitim, yurt dışı, vizyon ve uzun yolculuklar alanına geliyor. 8 Aralık'ta tekrar retro yapacak ve eğitim, yurt dışı planlarınızı gözden geçirmeniz için fırsatlar sunacak. Bu yıl bilginizi, vizyonunuzu ve deneyimlerinizi genişletmek için mükemmel fırsatlar getirecek Jüpiter. Venüs'e baktığımızda Venüs 3 Ekim ile 14 Kasım arasında Terazi burcunda retroda olacak ve 11. evinizde, yani sosyal çevre, arkadaşlar ve grup aktiviteleri alanında etkili olacak. Venüs Terazi burcunda yönetici gezegeni olduğu için oldukça etkili bir retro bu. Bu dönemde eski arkadaşlıklar veya sosyal projeler tekrar gündeme gelebilir. Kendi değerinizi ve sosyal bağlarınızı yeniden değerlendirmek için ideal bir zaman olacak. Bu sene 3 kere Merkür retro yapacak. Hepsi de su burçlarında. 26 Şubat 21 Mart arasında Balık burcunda retroda olacak. Ev, aile ve kökler hakkında yeniden bir değerlendirme getirecek. 30 Haziran'la 24 Temmuz arasında Yengeç burcunda retroda olacak. Ortak kaynaklar ve finansal meselelerde gözden geçirme getirecek. 23 Ekim ile 14 Kasım arasında ise Akrep burcunda retroda olacak. Bilinçaltı, ruhsal temalar ve gizli meseleler üzerinde farkındalık yaratacak. Bu retrolar hem zihinsel hem duygusal olarak sizi güçlendirecek ve stratejik kararlar almanızı kolaylaştıracak. Ay düğümlerimize baktığımızda yılın ilk yarısında Balık Başak aksında 4. ve 10. evlerinizi aktive ediyor. Ev, aile, kariyer ve toplumsal statü arasında denge kurmanız önemli olacak. 27 Temmuz'da ise Kova Aslan aksına geçiyor. 3. ve 9. ev aksınızı etkiliyor. İletişim, eğitim, kısa ve uzun yolculuklar ile vizyon alanında önemli karmalar ve fırsatlar getiriyor. Sevgili yaylar, 2026 size dönüşüm, fırsatlar ve kişisel büyüme temalarını öğretecek. Plüto zihinsel dönüşümünüzü
destek verecek. Satürn ve Neptün sorumluluk ve ilham getirecek. Uranüs ise sürprizler ve özgürlük sunuyor. Jüpiter ise vizyon, eğitim ve yurt dışı fırsatları açıyor. Venüs ve Merkür retroları ise sosyal ve ruhsal ve ailevi alanlarda yeniden yapılandırmanızı sağlıyor. 2026 sonunda hem zihinsel hem duygusal hem de sosyal olarak güçlenmiş bir yay olarak yolunuza devam edeceksiniz. Gerçek genişleme, değişime açık olmakta ve fırsatları sezgilerinizle değerlendirmekle gizlidir. 2026 sizin için bir dönüşüm, fırsat ve büyüme yılı olacak. Kendi yolunuzu cesurca çizin ve her deneyimden güç alın. 2026'nın tutulmalarına baktığımızda 17 Şubat'ta bir Kova burcunda halkalı güneş tutulması var. Saat 15.03'te 28 derece 50 dakikada. İkinci tutulmamız 3 Mart'ta Başak burcunda tam ay tutulması 14.39'da 12 derece 54 dakikada. Ve 12 Ağustos'ta Aslan burcunda tam güneş tutulması var. 20.37'de 20 derece 02 dakikada. Ve son tutulmamız da 28 Ağustos'ta Balık burcunda parçalı ay tutulması. Şimdi bu tutulmalarla ilgili kısa bilgiler de vereceğim size. Sevgili yaylar, 2026 yılının en dikkat çekici tutulmalarından biri 17 Şubat'taki Kova burcundaki güneş tutulması sizin için zihinsel uyanış anlamına geliyor. Çünkü tutulma haritanızın 3. evinde, yani iletişim, öğrenme, yakın çevre, kardeşler ve fikir alışverişi alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma düşünme biçiminizi tamamen değiştiriyor. Artık olaylara eski gözlerle bakamazsınız. Zihin kalıplarınız, fikirleriniz, hatta kullandığınız kelimeler bile değişmek üzere. Gökyüzü size diyor ki kelimelerin kaderini değiştirir. Ne söylersen onu yaşarsın. Kova burcundaki güneş ve ayın kavuşumu zihin dünyanızda güçlü bir yenilenmeyi temsil ediyor. Ancak bu kavuşum Boğa burcundaki Uranüs'le de kare açı yapıyor. Bu değişim ani, sarsıcı ama aynı zamanda özgürleştirici bir biçimde gelişecek. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız ya da birlikte çalıştığınız insanlarla olan iletişiminizde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Bazı ilişkilerde kopuşlar olabilir ama yerini daha dürüst, daha samimi bağlar alacaktır. Uranüs size şunu söylüyor: zihnini zincirlerinden kurtar. Farklı düşünmek bazen en büyük cesarettir. Bu tutulma size yeni bir düşünce sistemi kazandırıyor. Belki yeni bir eğitim, belki yeni bir yazı projesi, belki de dijital bir platformda görünür olma fırsatı. Artık fikirlerinizle sahneye çıkma zamanı. 3. ev aynı zamanda eğitim, yazılı iletişim ve öğrenme süreçlerini de temsil eder. Bu tutulmayla birlikte bilgiyle olan yaklaşımınız kökten değişecek. Artık ezber değil, farkındalıkla öğrenme zamanı. Belki yeni bir alanda eğitim alacaksınız, belki bir kitap yazacaksınız, belki de öğretici bir içerik üretmeye başlayacaksınız. Bu tutulma yay doğanızın en güçlü yönünü, öğrenme aşkınızı yeniden aktive ediyor. Ama bu sefer bilgi sadece teorik değil, ruhsal bir derinlikle geliyor. Sevgili yaylar, 3 Mart'ta yaşanacak Başak Burcu'ndaki tam ay tutulması sizin için kariyer, statü, yön ve sorumluluk bilinci alanında çok güçlü bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu tutulma doğum haritanızın 10. evinde, yani toplumsal rolünüz, hedefleriniz ve yaşam yönünüz üzerinde gerçekleşiyor. Evren size diyor ki artık sahnede yeni bir siz var. Bu tutulma sizi kariyerinizde, toplumsal konumunuzda ve hatta hayatın sizi nasıl gördüğü konusunda büyük bir farkındalığa taşıyacak. Tutulma esnasında Ay Güney Ay düğümüyle birlikte 10. evinizde kavuşuyor. Bu eski bir yönün, bir kariyer biçiminin ya da uzun süredir taşıdığınız bir ünvanın artık size hizmet etmediğini gösterebilir. Belki bir dönemin sonu, belki artık başarının sizin için başka bir anlam kazandığı bir süreç. Balık burcundaki Güneş ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu da 4. evinizde, yani kökler ve duygusal temel alanında parlıyor. Evren size diyor ki gerçek başarının iç huzurundan geçtiğini unutma.
Artık kariyer hedefleriniz içsel güvenle uyumlu olmalı. Bu tutulma sizi dış başarıdan iç tatmine doğru yönlendiriyor. Tutulma aksına kare yapan Lilith sizin birinci evinizde, yani kimlik, görünüm ve kişisel duruşunuzda yer alıyor. Bu enerji ben kimim ve neyi temsil ediyorum sorusunu öne çıkarıyor. Belki uzun zamandır başkalarının beklentilerine göre bir rol oynadınız. Ama şimdi Lilith size diyor ki artık maskeleri çıkar. Bu tutulma sizi sahici olmaya çağırıyor. Toplum önünde görünürken gerçekten neye inandığınızı savunabiliyor musunuz? Bu sorunun cevabı önümüzdeki 6 ayın kaderini belirleyecek. Ayrıca Lilith birinci evdeyken duygularınızı bastırmak artık imkansız hale gelir. Kendinizi ifade etme arzunuz büyür ve bu kariyerle ilgili kararınızda da cesaret kazandırır. 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'ndaki tam güneş tutulması siz yaylar için 9. evinizin aktif olması anlamına geliyor. Yani inançlar, eğitim, seyahat, vizyon ve yaşam felsefesi alanında bu tutulma hayat görüşünüzü kökten değiştirecek bir uyanışı temsil ediyor. Sanki evren size diyor ki artık daha büyük düşünmenin, daha geniş bir dünyaya açılmanın zamanı geldi. Siz zaten doğuştan gezginlersiniz ama şimdi yalnızca coğrafi değil, zihinsel bir yolculukta başlıyor. Aslan burcundaki Güneş ve Ay kavuşumu size hayata hangi gözle bakıyorsun sorusunu yöneltiyor. Bu tutulma inanç sistemlerinizi, değerlerinizi ve anlam arayışınızı yeniden şekillendiriyor. Belki uzun süredir size hizmet etmeyen bir düşünceyi bırakacaksınız. Belki yeni bir eğitim, yeni bir öğreti veya spiritüel farkındalık sizi bambaşka bir yola çıkaracak. Evren diyor ki kendine yeniden inan ama bu kez körü körüne değil, deneyimle, bilgiyle ve farkındalıkla. Bu tutunma sizin için bilgelikle cesaretin birleşimidir. Hayata dair bakış açınız değiştikçe sizin gerçek yönünüz de ortaya çıkacak. Yönetici gezegeniniz Jüpiter, Merkürle birlikte Aslan Burcu'nda kavuşumda bu düşünce gücünüzü, kelimelerinizin etkisini ve vizyonunuzu büyütüyor. Bu tutulmayla birlikte öğrenmek, yazmak, konuşmak, yayın yapmak ya da bilgiyi paylaşmak için müthiş bir dönemdesiniz. Kendinizi ifade etme biçiminiz değişiyor. Artık fikirleriniz sadece zihinsel değil, toplumsal etki yaratacak düzeyde güçlü. Ancak bu kavuşum Kova burcundaki Plüto'ya da karşıtlık yapıyor. Yani bazı fikirleriniz çevrenizdeki insanları rahatsız edebilir. Sizi dar kalıplara sıkıştırmak isteyen sesler yükselebilir. Ama unutmayın, Plüton'un karşıtı sizi durdurmak için değil, güçlendirmek için gelir. Gerçek bilgelik başkalarının onayında değil, kendi içsel hakikatinizdedir. Bu tutunma sizi o hakikati savunmaya çağırıyor. Gökyüzünde bir de güzel hava üçgeni oluşuyor bu tutulma esnasında. Venüs Terazi burcunda, Uranüs İkizler burcunda ve Plüto Kova burcunda. Bu enerji sizin için ilişkilerde ve toplumsal bağlantılarda muazzam bir yenilenme anlamına geliyor. Uranüs 7. evinizde hareket ederken yeni işbirlikleri, sürpriz ortaklıklar veya ilişkiler gündeme gelebilir ama bu üçgen aynı zamanda sosyal çevrenizde özgürleşme çağrısı da yapıyor. Artık yalnızca size değer katan insanlarla bir arada olmak istiyorsunuz. Bu tutulmayla birlikte fikir alışverişi yapabileceğiniz, vizyonunuzu büyütecek kişilerle tanışabilirsiniz. Belki de hayatınıza girecek bir kişi sizin düşünsel dünyanızı baştan aşağıya değiştirecek. Bu 28 Ağustos'ta gerçekleşecek Balık burcundaki tam ay tutulması sizin için kökleriniz, aile temalarınız, yaşam temelleriniz ve içsel güven duygunuzla ilgili güçlü bir farkındalık getiriyor. Bu tutulma kalbinizdeki evi bulma yolculuğunu başlatıyor. Ve size nereden geliyorsunuz, nereye ait hissediyorsunuz sorusunu soracak. Bu tutulma hayatınızın temellerini yeniden yapılandırmanızı istiyor. Aile, ev, kökler, aidiyet duygusu. Tüm bu temalar şimdi güçlü bir şekilde gündeminizde olacak. Belki bir taşınma, ev değişikliği, aile içi bir farkındalık
ya da geçmişle yüzleşip kendi iç evinizi yeniden kurma dönemi başlayacak. Gökyüzü size diyor ki gerçek güven dışarıda değil, kalbinde. Balık burcundaki bu tam ay tutulması sizin dördüncü evinizde, yani ev, aile, duygusal kökler ve içsel denge alanında gerçekleşiyor. Bu tutulma sizi geçmişle yüzleştirir. Çocuklukta bastırılmış duygular, aileden miras kalan davranış kalıpları veya bir süredir bastırdığınız ait olma ihtiyacı şimdi fark edilir hale gelir. Belki evinizde değişiklik yapacaksınız. Belki bir aile bireyiyle yüzleşeceksiniz. Belki de kendi yuvanızın artık kendi elinizle kurulması gerektiğini fark edeceksiniz. Balık enerjisi burada diyor ki ev duvarlarda değil, kalpte kurulur. Tutulma sırasında Güneş ve Merkür Başak Burcu'nda kavuşumda olacak ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs'e de kare yapacak ve gökyüzünde bir tek ara açık kalıbı olacak. Bu enerji özellikle kariyer ve ilişkiler alanında sizi sarsabilir. Belki işle ilgili bir yön değişikliği gündeme gelebilir, belki de aile ile iş arasında kalmış bir durumda denge kurmak zorunda kalacaksınız. Uranüs sizi artık sıradan bir güven anlayışından çıkararak kendi özgürlüğünüzü inşa etmeye çağırıyor. Bu tutulma sizi güvenli ama sıkıcı bir geçmişten, bilinmeyen ama özgür bir geleceğe doğru itiyor. Ve evren diyor ki evinizi yeniden kurun ama bu kez kendi kurallarınızla. Mars da Yengeç Burcu'nda, Koç burcundaki Satürn'le bir kare açıda ailevi sorumluluklar, maddi yükler ve duygusal sınırlar konusunda sizi test edebilir. Mars diyor ki kurtulmak istiyorum. Satürn diyor ki önce yüzleş. Bu nedenle duygusal baskılar, aile içi gerginlikler veya geçmişe ait öfke duyguları yüzeye çıkabilir. Ama bu kare aynı zamanda büyük bir içsel olgunluk potansiyeli de taşır. Eğer bu dönemde sakin kalabilir, sabırla hareket edebilirseniz kökten bir duygusal temizlik yaşayabilirsiniz. Sevgili dostlar, yeni bir yıla adım atarken unutmayın, 2026 sadece takvimde bir değişim değil, aynı zamanda bilincimizin ve hayatımızın dönüşüm yılı. Gökyüzü bize cesaret, ilham ve fırsatlar sunuyor. Kendi ışığınızı takip edin, kalbinizin rehberliğine güvenin ve her adımda kendinize ve çevrenize değer katın. Ben de size bu yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Her yeni gün size farkındalık ve sevgi getirsin. Hoş geldin 2026, cesaretin, bilincin ve kalbin yılı. Yıldızların ışığı yolunuzu aydınlatsın ve her zaman sizinle olsun. Mutlu yıllar.